Merhaba arkadaşlar, Berlik'e hoş geldiniz. Turuncu Koltuğun ikinci bölümünde. Bugün konuğunuz benim. Onur Berrak. Evet, Hoş geldiniz hoş efendim. bulduk. Belki sizi tanımışlardır ama bir kere daha kendinizi tanıtır mısınız acaba? Tabii ki de benim ismim Onur. Böyle olmadı. Yeah, sure. Ya. E, Natürlich. Yaklaşık, belki soracağın sorular da vardır ama önce üzerinden geçeyim. Tabii. 34 yaşındayım. Yaklaşık 1,5 yıldır Almanya'dayım. Onun öncesinde, daha öncesinde de yaklaşık 8 yıl boyunca Almanya'da kalmıştım eğitim hayatımı. 18 25-26 yıllar arasında Biraz uzun futbolcu olmuş şeyleri sanki. oldu. Bununla alakalı sonra başka bir video çekelim derim. Kesinlikle eğitim, hatta birkaç part 2, part 3 şeklinde gidebilir. Evet. Genel olarak bu şekilde. İstersen sorularınla. Tamam, anlaştık. O zaman benim sorum şu sana. Buraya gelme sebebi neydi? Nereden çıktı? Seni bu eyleme sürükleyen şey ne oldu? Bize söyler misin? Tabii ki de. Öncelikle Türkiye'deki iş hayatı ve sonrasında Türkiye'den bunalmışlık diyebilirim ama öncesinde ilk adım Türkiye'deki iş hayatından bunalmaydı ve ilk etap olarak burada dilim nedeniyle de, yani yabancı dilim Almanca benim, dilim nedeniyle de uzaktan bir iş aradım. Hani Türkiye, yani buraya gelmemiş olsam bile, gelmeyecek olsam bile buraya çalışabileceğim bir işle başladı süreç. Ancak orada da çalışma iznimin, Avrupa'da çalışma iznimin olmaması burada bazı şirketler için bir engeldi. Birkaç şirketle görüştük bu konuda da. Bu yüzden de sonrasında süreç burada hani bir şey var. Yani bir görüştüğüm şirketlerden olumlu feedback aldım. Ama bütün o prosedürler hep buraya gelmek ve burada çalışmak yönündeydi. Sonrasında arayışımı burada çalışmaya yönlendirdim. Peki ne kadar mesela başvuru yapmışsındır? Kaçı döndü Bu bir, sence? evet, bu bir efsane bir şey. Sonrasında çünkü bütün, yani vize işlemlerimi başlattığım zaman mail adresimden bütün her şeyi kontrol ettim, Hı hı. saydım. Yaklaşık 750 tane başvuruda bulunmuşum. Yaklaşık 3 aylık süreçte. Ama tabii ben biraz daha böyle hani çok şey yapmadan, çünkü şuradan bahsedebilirim. Türkiye'deki son işim de insan kaynakları müdürüydüm. Ve oradan da bildiğim, yani benim de bildiğim yönüyle ilanları çok açıkçası detaylı incelemiyordum. Çünkü eğer bir şey değilseniz o sırada şirket size ilanla alakalı, yani ilanda yazan şeylerin dışında ilanda bir sürü şey yazıyor, şunu istiyoruz, bunu istiyoruz diye. Ancak eğer siz CV'nizi bir kere içeri sokarsanız belki farklı bir şekilde değerlendirecekler ve size olumlu geri dönüş yapacaklar. O yüzden ben biraz da şimdi onlar düşünsün diyerek 750 tane başvuruda bulundum. Güzel. Peki diğer sorum da şu: bu şirketleri ikna etme sürecinde şirketleri ikna etme sürecinde mesela okuduğunuz bölümün bir katkısı oldu mu? Dikkat ettiler mi? Önceki rolünüz anladığım kadarıyla insan kaynakları, satış vesaire ama önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü herkesin kafasında böyle bir soru var. Ne okudum ben? Ne iş yapabilirim? Ve bir diğeri de şu aslında, online mi görüştünüz genelde yoksa on-site görüşmeye mi çağırarak ilerledi süreç? Online görüşme, sondan başlayarak gideyim. Online görüşme bu işin ilk tabii ki adımı. Ama daha ciddi olması açısından büyük ihtimal şirketlerde on-site çağıracaklardır. Yani benimki şu an çalıştığım şirketle ben çok böyle şipşak bir vize süreciyle birlikte, turistik vize süreciyle birlikte iş görüşmesi için Berlin'e geldim. Burada görüştük. Mülakatlara girdim. Mülakattan geçtikten sonra Türkiye'ye dönerken artık bir sözleşmem Hı vardı hı. diyebilirim. Hı hı. So yani buraya gelmenin bir kesinlikle katkısı var. Tabii ki de. Peki okuduğunuz bölümün bir katkısı var mı? Okuduğumuz bölümü, ya bence şöyle değerlendirebiliriz. Eğer iş hayatına yeni başlıyorsanız, çok fazla tecrübeniz yoksa tabii ki de okuduğunuz bölümün, eğitim geçmişinizin daha büyük etkisi oluyor. Çünkü o sırada aslında bir şeysiniz, yani bir ağaçsınız ve hani büyütüleceksiniz ya da daha doğrusu eğitim verileceksiniz, iş öğretileceksiniz ve bu konuda hani kapasitenizi aslında sizin eğitim geçmişiniz gösteriyor. Yani nerede okudunuz, ne okudunuz, nasıl eğitimler aldınız ve size ne yüklenebilir genel olarak eğitimle alakalı ya da işle alakalı. Ve bunların ne kadarını alabilirsiniz, ne kadarına cevap verebilirsiniz konularında eğitim tabii ki de önemlidir. Ama belli bir iş tecrübesinden sonra açıkçası
gene tabii ki de önemli ama o önem gitgide azalıyor. Daha çok iş tecrübeleri ortaya çıkıyor diyebilirim. İş tecrübeleri eğitimin yerini almaya Hı başlıyor. hı, anladım. Peki mesela başvuru esnasında vizede ne istediler sizden? Gösterirken yani evraklarda mesela spesifik olarak dikkat neye edebilir başvuran insanlar işe? Şimdi şöyle, birincisi aslında bütün o şeylerde olduğu gibi, yani bütün vize çeşitlerinde olduğu gibi buraya gelirken burada çalışacağınız işle alakalı, eğer işin tanımı ya da işte yapacağınız, yani konuşacağınız dil, işteki konuşacağınız dil İngilizce ise İngilizce bir dil yeterlilik belgesi ya da Almanca ise Almanca dil yeterlilik belgesi gerekiyor. Bu birinci şey. İkincisi, tabii ki de bu dediğine istinaden, yani iş bulmakta çok önemli olmasa da vize alırken önemli tabii Hı hı. ki de okuduğun bölüm. Hı hı. Çünkü yaptığın meslek doğru orantılı olarak bununla alakalı Tabii. olması gerekiyor ya da bu çerçevede olması gerekiyor. Yani makine mühendisliği okuyup satışa direkt Hı. gelemezsiniz. Geliyorsanız da işte Türkiye'de mesela 4-5 yıldır makine yani makine mühendislik firmasının satış bölümünde çalışıyorsunuz da gelebilirsiniz belki. Ya burada belki ben de arkadan şunu ekleyebilirim. Buraya gelen öğrenciler için bu problem daha az çünkü zaten burada size çalışma izni, iş arama müddeti verdikleri için o süre zarfında herhangi farklı bir pozisyonda çalışırsanız okuduğunuz bölüm dışında part-time olarak aslında full-time başka bir bölümde de iş bulduğunuzda çok fazla yadırganmaz. Ama Türkiye perspektifinden baktığımızda birazcık daha önemli olduğunu, sertifikanı okuduğumuz bölümün önemli olduğunu söyleyebiliriz belki. Tabii ki. Aslında bu aynı şey için de geçerli. Yani ya burada şunu söylemek gerekiyor. Bütün bu baktıkları şeyi hep şu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yani kağıtta yani evrakta bir usulsüzlük, bir sahtecilik var mı? Yani amcanızın tanıdığı Çalışıyor size gibi göstermek vesaire. çalışıyor yok gibi yani. gösterdiğinde bir şey yaptım. Aslında bütün muhabbet bu. Çünkü bu aslında bütün o süreci de uzatıyor. Yani eğer bir başvurduğunuz şirket ya da kabul aldığınız şirket bir Türk firmasıysa bu sefer daha fazla denetleniyor. Hı hı. Çünkü arada akrabalık ilişkileri çıkabilir. Bu akrabalık ilişkilerin çıkması problem değil ama Almanya'nın baktığı şey şu. Yani siz cidden buraya gelip çalışacak mısınız? Yoksa sırf gelebilmek için sahte bir iş sözleşmesi mi ayarladınız? Eğer böyleyse durum, o zaman orada çalışmıyorsanız buraya geldiğinizde kaçak çalışacaksınız. Ya da başka bir şey yapacaksınız ve bu devletin denetimine tabi olmayacak. Ve hani yalan söylemiş olacaksınız ve bunu aslında önlemek için bu bütün süreç ilerliyor diyebiliriz. Yani hani şöyle düşünün, ne kadar Yalan gerçekçi söylemeyin olur. yani aslında. 40 yıldır insan ya da 30 yıldır, 20 yıldır insan kaynakları bölümünde çalışan bir kadının ya da bir erkeğin burada tırnakçıda çalışacağına dair bir iş sözleşmesinin Realistik olması ne değil. kadar realistik değil. Yani Evet. bu kabul edilmez. Hani buradan düz mantık ilerleyebiliriz. Ama okusa da okumasa da bir kişi yıllardır aynı meslekte çalışıyorsa Türkiye'de de ve buraya da aynı şekilde burada da devam ettirecekse onu, o gerekli sertifikaları, iş deneyimlerini kanıtlayabildiği takdirde bu Hı hı. önünde herhangi bir engel çıkarmayacaktır. Peki işe girdikten sonra mesela deneme süreci nasıl ilerliyor? Ne zaman tam anlamıyla çalışma izninizi almış oluyorsunuz? Mutlaka bir deneme periyodu oluyor çünkü şirketlerde diyebiliyor çoğu kişi. Aynen. Ona da ufak böyle bir anlatabilir misin? Tabii ki. Devletin nezdinde aslında çalışmaya başladığınız gün çalışmaya başlamış oluyorsunuz. Onun hani devlet için bir deneme süresi tarzı bir durum yok. Şirket için mi var? Şirket için var. Devlet için kısmından bahsedelim önce hızlıca. Buraya 6 aylık ya da 1 yıllık bir vizeyle geliyoruz. Ve onun bitmesine yakın 2-3 ay kala işte başvurup karta geçiyoruz. Aufenthaltstitel dediğimiz o karta geçiyoruz. Ve ilk geldiğimizde de yani onu o 6 ay dolmadan yaptığımız işlemin sonucunda da totalde 4 yıllık bir vize alıyoruz. Hı hı. Çalışma vizesi Hı alıyoruz. hı. Bu çalışma vizesi tabii ki üzerinde de yazdığı şekliyle o sırada çalıştığınız şirkette çalışmak için geçerli. Hı. Bunu soracaktım. Lafını bölüyorum Evet. ama bu sürece bir de iş değiştirme muhabbetini hani Evet, onu da eklersen. ekleyeyim. Bu süreçte geçerli. 4 yıllık süreçte geçerli. 4 yıllık süreci aynı yerde, aynı şekilde çalışmayı bitirdikten sonraki süreç, bundan sonraki uzatma artık sınırsız oturuma dönüyor. Bu birinci elimizde tutalım cepte. Ama bu süre zarfında sürekli çalışmamız, aynı yerde çalışmamız ve sigortamızın sürekli yatması gerekiyor. Bu 4 yılın içerisinde 2 yıl boyunca aynı şirkette çalıştıktan sonra artık devletin, daha doğrusu İşkur'un, Türkiye'deki tabiriyle İşkur'un
denetimine tabi olabiliyoruz. Bu ne demektir? Şu demektir. Normal şartlarda şunu diyor. İşte ben bunu okudum. Ben iktisat okudum ve satışta çalışıyorum. Ben iktisat okuyup Almanya'ya gelip kasiyerlik yapamam. Hı hı. Bunu engel olan İşkur. Yani bu şeyi denetleyen, bu kağıtları, tanınırlıkları, okul tanınırlığını, işleri, işte yapacağımız işi, sözleşmeyi denetleyen kurum diyebilirim. Bunun 2 yıl aynı yerde çalıştıktan sonra aslında artık Alman devletine de şunu kanıtlıyorsunuz. Ben buraya çalışmaya geldim ve bunu da gösterdim size 2 yıl boyunca aynı yerde çalışarak. Beni artık yakamdan düşün. Hani. Ve ondan sonra isterseniz işte şu an mesela ek iş yapamıyorum ben. Ama istersen başka sonrasında ek iş de yapabilirim. Şirket de kurabilirim. Tamamen çalışmaktan çıkıp hani yani şirketimden çıkıp işçi olmaktan çıkıp diyeyim. Kendi başıma iş de yapabilirim. Herhangi başka bir şey de yapabilirim. Bu 2 yıl sonrasında bu şekilde oluyor. Tabii ki demin dediğim o ilk 4 yıllık sürece yani ilk 4 yıllık sürecin tabii olabilmesi yani dolabilmesi için o süre zarfında sigortamın sürekli yatması gerekiyor. O 4 yılın şartı o. Ama 2 yıl doldurduktan sonra aslında biraz daha rahatsınız. İş değiştirirken iş değiştirme süreciniz Türkiye'deki gibi ilerliyor. Yani ben buradan çıkıyorum dediniz. Bir ay sonra hani bir aylık o ihbar sürenizi kullandınız ve ertesi bir ay diğer tarafa geçtiniz. Bu arada sınırsız oturum alındığı zaman da Almanya'da otururken farklı bir Avrupa ülkesinde de zaten çalışma remote Tabii bir ki. şekilde imkanınız da var. Bunda buraya altını çizelim. Öyle çok tanıdıklarımız var. Çünkü Avrupa Birliği'ne üye devletler bunlar ve aralarında farklı anlaşma, direktifler var ve oldukça hani flexible bir şekilde farklı yerlerde çalışmanıza da müsaade var. Ana dili hani Almancadan daha uzak olan insanlar için öneri niteliğindedir. Çünkü benim de ikinci asıl dilim İngilizce. Böyle bir şey de söyleyelim size. Bunun için eklemek istediğim bir şey var mı? İş şeyine geleceğim deneme süreciyle alakalı. Devletin süreci bu şekilde ilerliyor. Yani işte deneme süreci her şeyde yani sözleşmede yazar genelde. İstisnai durumlar tabii ki olabilir. Ama genel anlamda Almanya'daki deneme süreci 6 aydır. Ve 6 ay boyunca şirket sizi hani tabiri caizse ertesi gün kapının önüne koyabilir. Eğer memnun kalmazsa, şey yapmazsa. Bu süreç sizin biraz daha yani sizden beklenti düşüktür. Sadece işi öğrenebiliyor musunuza bakarlar. İşte çok fazla hasta oluyor musunuza bakarlar. Devamsızlık yapıyor musunuza bakarlar. İşte işteki veriminizi ya da işteki gününüzü nasıl verimli geçirdiğinize bakarlar ve aslında bu biraz daha böyle uzun dönemli bir sözleşme yapmak gibi öncesinde biraz tartıyorlar. 6 aylık süreci başarılı geçtikten sonra da aslında orada şuna dönüyor iş. Yani ben de şahit oldum 1,5 yılda. Ya evet artık bizimlesin ya da maalesef olmadı. Bu 6 ay bekliyorlar ama bu 6 ayın bitmesini. Maalesef olmadı biz seninle devam etmeyeceğiz diye bu şekilde şey Evet ama yapabiliyorlar. yine insaflılar. Yani bunu önden söyleyip senin kendi hayatın için başka bir karar alman için ufak da olsa bir müddet tanıyorlar. Bence bu da güzel. Direkt kapının önünde evet bu karar alınıyor ama resmi olarak olmadan, gerçekleşmeden önce kendi hayat planını çizecek o sürede bir zarfın oluyor. Süre zarfın oluyor. Bu da bence çok değerli bir şey. Almanya'da insana verilen değerlerden bir tanesi. Aynen, yani genel olarak herkesin bir takvimi var diyebiliriz ve herkes o takvime uyuyor. Hani hiç Yes. plansız şey yok. German baby. O şekilde arkadaşlar mutlaka yorumlarda merak ettiğiniz her şeyi bize soruyor olun ki biz de burada anlatalım sizlere ve aslında birbirimize yardım edelim ve öğrenelim diyorum. O yüzden Evet şu an yani daha konuşabileceğimiz Çok buradaki var. konular işte yatırımcı vizesi olur, direkt bachelor öğrencisi ya olur. direkt meslek yapan Direkt insanlar meslek var yapan tanıdığımız. insanlar Evet olur. aynen. Aşçılar nasıl Evet, gelir, evet. işte Ben de şoförler yani nasıl daha gelir? detaylı bir şekilde öğrenci olmayı anlatıyor olacağım. O yüzden Mesela buradaki bir nokta daha var mesela teknik okul okuyanlar, doktorluk yani doktor olanlar, mühendis olan insanların diplomalarını Türkiye'deki aldıkları diplomaları burada denklik yaptırmaları gerekiyor. Bu sözel öğrenciler için Anabin denilen sayfa var. Herkes biliyordur şimdi o kısmına girmeyeyim. İsteyen olursa çekeriz. Anabin'den biz yani iktisatçılar, işletmeciler bu arada çok önemli söylemeyi unuttum. Benim için de çok önemli bir şey ana bir hemen muhabbeti. anlatayım. Aha. İktisatçılar, işletmeciler, işte ne bileyim sözelciler, eşit ağırlıkçılar
Anabin dediğimiz sayfadan okulunun ve bölümünün denkliğini alarak, yani sayfa çıktı alarak bunun kendi okullarının denk olduğunu kabul ettirebiliyorlar, gösterebiliyorlar. Ama ve lakin burada aslında kıstasımızda şu, gene mentalite olarak düşünelim. İnsan sağlığını etkileyebilecek meslekler, insan sağlığı hakkında tehlikeli durumlar vesaire tarzında karar verebilecek meslekler de daha sıkı denetim var. Ve burada diplomanız, dersleriniz, transkriptiniz hepsi Almanya'daki buraya geleceğiniz eyaletteki kurum tarafından denetlenmesi gerekiyor. Buna kimler dahil? İnşaat mühendisi, diktiği bina, verdiği onay öldürebilir. Doktorunki öyle, hemşireninki öyle, işte makine mühendisi. Yani mühendislik bölümleri, sayısal okuyanlar için diplomanın iş bulacağınız ya da hedeflediğiniz eyalette diplomanın çevirisinin ya tanımlarının yapılması gerekiyor. Bu süreçte yaklaşık fiyat olarak kısmını bilmiyorum, yalan söylemiyorum. Var aklımda bir rakam ama onu hani daha araştırır da söyleriz. Ama yaklaşık 2-3 aylık bir süreç. Hani daha da uzayabiliyor. Doktorun buradaki şeyine göre. Kızımız uyandı. Ve o yüzden bunu yapmayı unutmayın. Bu şekilde evet. İstersen kapanışı siz yapsın, size kapanışı arkadaşlar. Bundan daha fazlası için merak ettikleriniz için yorumlara yazabilirsiniz. Biz de bu konuyla alakalı çekimler yaparız. Teşekkür ederiz izlediğiniz için, sabrınız için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abi de merakınız için de teşekkür ederiz. Bizi sevmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Kendinize dikkat edin. Bye bye.